Ömürlerinin bir gün olduğu söylenir. Oysa bu sadece bir mittir. Çünkü yetişkin olmuş bir kelebek bir hafta ile bir yıl arasında yaşayabilir. Bugüne dek bir gün yaşayan bir kelebek türüne rastlanmamıştır. Kelebeklerin bir gün yaşadığı miti Mayıs sineğinden gelir. Mayıs sineği fizyolojik olarak kelebeklere çok benzer. Ömrü de bir gündür. Bu bilgi kelebeklerin de ömrünün bir gün olduğu yanlış inancını doğurmuş. Oysa örneğin Türkiye'de yaşayan sarı bantlı kadife ergin evrede 10 ay kadar yaşayabilir. Güney Amerika'da yaşayan yukka güvesi ise tırtıl halinde 30 yıl kadar hayatta kalabilir. Dünya çapında yaklaşık 28 bin kelebek türü var. Kelebekler, eklem bacaklılar şubesinin böcekler sınıfına ait Lepidoptera takımında yer alırlar. Güveler de bu gruba dahildir. Güvelerden farklı olarak kelebekler gün boyunca aktiftir. Genellikle parlak renkli veya çarpıcı desenlidir. Lepidoptera kelimesi Yunanca'da pullu kanat anlamına gelir. Çok dikkatli bakıldığında kelebeklerin kanatlarında bu pulsu şekiller görülebilir. Bunlar uçları yassılaşmış ve genişlemiş kıllardır. Kelebeklerin 6 bacağı ve 2 çift kanadı vardır. Birlikte çalışan 2 arka ve 2 ön kanatları uçmalarına yardımcı olur. Kanatları mikroskobik pulların kiremit dizilişi şeklinde sıralanmasıyla örtülüdür. Bu pullar küçük sarsıntı ya da temasla kopar ve dökülürler. Kanatları eşleri cezbetmek veya yırtıcıları caydırmak için de etkilidir. Hatta bazı kelebekler kendilerini yapraklar olarak kamufle etmek için evrimleşmiştir. Milyonlarca minik pullu farklı proteinlerin ince katmanlarından oluşan kelebek kanatları rengini farklı şekillerde alır. Bazı araştırmacılar kanatlarının rengini değiştirerek sarı pulları beyaza çevirmek için CRISPR-Cas9 teknolojisini kullandılar. Kelebeklerin ana gövdesi 3 bölümden oluşur. Kafa, göğüs ve karın. Ayrıca 2 tane anteni ve 2 tane de petek gözü vardır. Kelebeğin vücudu minik duysal kıllarla kaplıdır. 4 kanadı ve 6 bacağı göğsüne tutturulmuştur. Göğüs, bacakları ve kanatları hareket ettiren kasları içerir. Kelebeklerin görme duyusu teknolojik gelişmelere ilham verir. Her bir gözde binlerce minik lensi bir araya getiren 2 bileşik göz vardır. Gözlerinde ışığı beyne elektrik sinyallerine dönüştürerek gönderen fotoreseptörler bulunur. Bunlar daha fazla ışığı algılayan hücre içerir. Gözleri kelebeklerin her yönden bilgi almasına izin verir. Yırtıcılara da, mükemmel çiçeklere de göz kulak olurlar. 2016 yılında bilim insanları Bluebottle kelebeğinin boncuk benzeri gözlerinin her birinde 15 set fotoreseptör olduğunu keşfettiler. Bilim insanları geniş ışık aralığını algılamanın kelebeklerin renkteki ince değişiklikleri tespit etmesine izin verdiğini ve bunun da çiftleşmeye veya rakipleri kovalamaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Renkli kanatlar karmaşık bir habitatta kelebeklerin birbirini tanımasını sağlar. Ayrıca erkek ve dişileri ayırt edebilirler ki bu durum kelebeklerin eş arayışlarında hayati bir önem taşır. Renkler karanlıkta işe yaramadığından geceleri uçan kelebekler diğer kelebeklere ulaşmak için akustik ve kimyasal sinyaller kullanırlar. Hem erkekler hem de dişiler birbirleriyle iletişim kurmak için koku salarlar. Birçok türde dişinin erkeğin yaklaşmasına izin vermesinden önce erkeğin bir dans gösterisi yapması gerekir. Erkek zarif bir şekilde dişinin etrafında uçar
ve kanatlarını daha hızlı çarparak kokusunun dişiye ulaşmasını sağlamaya çalışır. Erkek kelebekler sıklıkla çiftleştikten sonra ölürler. Kelebekler yumurtayla çoğalırlar. Bu yumurtalar küre, silindir, yarım küre gibi farklı şekillerde olabilir. Kelebekler ve güveler 4 farklı yaşam evresinden oluşan tam bir başkalaşım geçirirler. İlk evre yumurta evresidir. Hayatlarına bir yaprağa serilen bir yumurta olarak başlarlar. Yumurta dönemi birkaç gün sürer. Larva evresinde yumurtadan bir tırtıl çıkar. Neredeyse sürekli olarak yaprakları veya çiçekleri yer. Tırtıl büyüdükçe birçok kez küflenir. Yani eski derisini kaybeder. Yaklaşık 4-5 kez deri değiştirir. Tırtıl pupa haline gelmeden önce birkaç bin kat büyür. Bu evre yaklaşık 2 hafta sürer. Pupa ya da koza evresi bir dinlenme aşamasıdır. Tırtıl bir koza içine kapanır. Kozası, tırtılın kendi vücudundan oluşan sertleştirilmiş bir uyku tulumu gibidir. Türüne bağlı olarak böceğin yaşam döngüsünün pupa aşaması birkaç haftadan 2 yıla kadar sürebilir. Zaman dilimindeki fark belirli kelebek türlerine bağlıdır. Bazı kelebek türleri koza olarak hali hazırda beklerler. Yetişkin evrede 27 santimetreye kadar genişleyebilen kanatlı narin kelebek ortaya çıkar. Kelebek kozadan çıkınca kanatlarına kan pompalar. Kuruduktan sonra 1-2 saat içinde uçmaya başlar. Kelebeklerin bu 4 aşamalı değişim sürecine metamorfoz ya da başkalaşım denir. Peki, uzayda metamorfoz olabilir mi? NASA 2009 yılında kelebekleri test etti. Yörüngeye birkaç tırtıl fırlattı ve mikro yerçekiminde nasıl geliştiklerini izledi. Mikro yerçekimi neredeyse ağırlıksız koşullar yaratır. Yine de ekip uzayda monark ve painted lady kelebeklerinin metamorfozunu gözlemledi. Kelebekler ortaya çıkmayı biraz güçlükle başardılar. Yaşam alanlarının kenarlarına çarptılar ve burada dünyada yapacakları kadar hızlı bir şekilde kanatlarını tamamen açıp kurutmak için mücadele ettiler. Beslenmelerinde tırtılların ilk yemeği kendi yumurta kabuklarıdır. Tırtıllar zamanlarının çoğunu güçlü çeneleriyle yaprak yiyerek geçirirler. Birkaç tırtıl et yiyicidir. Tırtıllar ihtiyaç duydukları her şeyi yedikleri bitkilerden aldıkları için su içmelerine gerek kalmaz. Kelebeklerin büyük bir kısmı çiçek nektarlarını tercih eder ve genellikle çeşitli sıvılarla beslenirler. Bazı kelebekler çürüyen meyvelerden sıvı yudumlarken çok azı çürüyen hayvan eti veya hayvan sıvılarını tercih eder. Biçerdöver kelebeği yünlü yaprak bitlerinin gövdelerini keskin hortumuyla deler ve vücut sıvılarını içer. Kelebeklerin ağızları yoktur. Bunun yerine hortuma benzeyen 2 adet tüpleri vardır. Tat alma duyuları ise ayaklarındadır. İlk önce ayakları ile besini kontrol edip daha sonra da tüp hortumlarıyla sıvıları emerler. Tüpleri kullanmadıkları zamanlarda spiral haline getirerek kapatırlar. Metamorfoz sırasında tüm anatomileri değişir. Böyle bir değişiklik kelebeklerin beslenme alışkanlıklarını büyük ölçüde etkiler. 2 uzun tüp de metamorfoz sırasında oluşur. Bazı kelebekler ıslak topraktan veya su birikintilerinden su içebilirler. Çamurlu suyu yutmak, kelebeklerin vücutlarının sıcaklıklarını düzenlemelerine ve tuz tedariklerini artırmalarına yardımcı olur. Bu da üreme becerilerini güçlendirir. Kelebeklerin kaplumbağaların tuzlu gözyaşlarını topladığı da görülmüştür. Acı tatları toksinlerle ilişkilendirdikleri, bildikleri ve sevdikleri nektarlara bağlı kaldıkları belirtiliyor. Kelebekler dünyada sıcak ve soğuk, kuru ve nemli, deniz seviyesinde ve yüksek dağlarda her tür ortamda bulunabilirler.
bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki kelebekleri gözlemlediler. Bazıları tundrayı 15 ile 18 santigrat derece arasındaki daha sıcak günlerde keşfederken görüldüler. Bununla birlikte özellikle tropikal yağmur ormanlarında çokturlar. Antarktika dışında dünyanın her yerinde yaşayabilirler. Soğuk hava gibi olumsuz çevresel koşullardan kaçınmak için birçok kelebek göç eder. Kelebek göçü tam olarak anlaşılmamıştır. Çoğu nispeten kısa mesafelere göç eder. Ancak bazı monarklar gibi birkaçı binlerce kilometre göç eder. Kuşların aksine kelebekler yuva yapmaz. Ama bazen tırtıl kelebekleri yuva yapar. Güvenilir ipekleriyle yaprakları birbirine bağlayarak küçük bir tırtıl evi yaratırlar. Kelebekler ancak vücut sıcaklıkları 30 derecenin üzerindeyse uçabilirler. Serin havalarda ısınmak için güneşlenirler. Yaşlandıkça kanatlarının rengi solar ve kanatlar düzensizleşir. Hız, kelebek türlerine göre değişir. Zehirli çeşitler, zehirli olmayan çeşitlere göre daha yavaştır. 2021'in başlarında İsveçli bilim insanlarından oluşan bir ekip, kelebeklerin uçarken kanatlarını çırpmadığını ancak uçmaya hazırlandıklarını paylaştı. Bu ekip, rüzgar tünelindeki kelebeklerin belirgin kanat çırpışlarını gözlemledi. Araştırmacılara göre bu kelebekler bir cep oluşturuyor ve uçuşlarını güçlendirmek için havayı kullanıyorlar. Alkıştan hemen önce sanki bu kanatlar bükülüyor, cep şekli oluşturuyor. Temelde bir hava jeti oluşturuyorlar. Ekip davranışı mekanik kanatlarla modelledi. Esnek ve sert olarak sınıflandırdı. Esnek kanatların bu alkış hareketi sırasında uçuş için harcadığı enerji açısından %28 daha verimli olduğunu buldular. Kelebeklerin kanatları çok güçlüdür. Çok farklı türde ve renkte kanatlara sahiptirler. Geniş kanatlılar uzun uzun süzülürlerken, ince kanatlılar hızlı uçup çok hızlı yer değiştirebilirler. Bazı kelebek türleri inanılmaz uzaklıklara uçabilirler. Göçmen hükümdar kelebekleri sıcak kış evlerine ulaşmak için 4800 kilometreden fazla yol kat ederler. Bazı bilim insanları kelebeklerin güneşin konumunu bir pusula gibi kullanarak yollarını bulduklarını, bazıları ise yön tayinini bulutlardan süzülen ışık dalgalarındaki değişiklikleri tespit ederek yapabildiklerini düşünüyor. Kelebekler gündüz böcekleridir. Geceyi yapraklardan baş aşağı asılı durumda geçirirler. Yapraklara asılmak onları yağmurdan ve sabahın erken saatlerinde solucanlardan biraz daha fazlasını yakalamak isteyen kuşlardan korur. Enerjilerini korumak ve insanlar gibi yiyecekleri sindirmek için geceleri düşük metabolik bir duruma girerler. Aslında göz kapakları olmadığı için kelebekler tam olarak gözlerini kapatmazlar. Kış aylarında kelebekler gelişmeyi duraklatır ve bahara kadar etkin bir şekilde kış uykusuna yatar. Kelebekler onlara uyanma ve tekrar normal kelebek aktivitelerine dönme zamanının geldiğini söyleyen dahili bir alarm saatine sahiptir. Kelebek fosilleri nadirdir. En eski kelebek fosilleri yaklaşık 130 milyon yıl önceki erken Kretase dönemine aittir. Hem yetişkin kelebekler hem de tırtıllar çiçekli bitkilerle beslendiğinden ve yetişkinler birçok çiçekli bitkinin önemli tozlaştırıcıları olduğundan bunların gelişimi çiçekli bitkilerin evrimiyle yakından bağlantılıdır. Çiçekli bitkiler de Kretase döneminde gelişmişti. Kelebeklerin bitkiler dünyasında büyük bir önemi vardır. Polenleri bitkiden bitkiye taşıyarak meyvelerin, sebzelerin ve çiçeklerin yeni tohumlar üretmesine yardımcı olurlar. Hayvanlar dünyası açısından bakıldığında ise kelebekler besin zincirinin dibine yakındır. Kuşlar, memeliler ve diğer böcekler için
özellikle tırtıl aşamasındayken yem olurlar. Kelebekler soğukkanlıdır. Yani vücut sıcaklıklarını ortama adapte edemezler ve vücut sıcaklıkları düşük olduğunda uçamazlar. Kış koşullarına dayanamayan kelebekler korunaklı yerlerde kış uykusuna dalarak yaşayabilirler. Ağaçların soyulmuş kabuk ve kütük gibi yerlerini kışlık alanları olarak kullanırlar. Herhangi bir evrede uyuyabilirler. Ancak genellikle her tür yalnızca bir aşamada uykuda kalır. Ülkemizde kelebek düşkünlerinin keyifle gezebileceği bir tropikal kelebek bahçesi var. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 3500 metrekarelik gezi alanıyla toplamda 7600 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Bahçede 15 tür kelebek, 1600 metrekarelik doğal yaşam alanında dolaşıyor. Bahçede 98 türe ait 20.000 adet bitki bulunuyor. Böylece kelebekler kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlenebiliyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeki kelebekler en kısa 2-4 hafta yaşıyorlar.